Sen kimsin? Bu soruya doğru bir cevap verebiliyor musun? Kendini gerçekten tanıyor musun? Birçok insan bu soruya evet cevabını verse de benim tecrübelerim aksini söylüyor. Aslında birçok insanın ben kendini yeterince tanımadığını ve hatta yanlış tanıdığını düşünüyorum. Bu videoda sana kendini tanıma yollarından bahsetmek istiyorum. Kendini tanıyabilmek çok önemli bir bilgi ve hatta bana göre bilgelik diyebilirim. Çünkü kendini tanıyan bir insan nerede durduğunu, neye ihtiyacı olduğunu ve neye ihtiyacı olmadığını çok iyi bilir. Bazen eğer kendini tanımıyorsan hayatına ilaç diye aldığın şeyler, sana iyi geleceğini düşündüğün şeyler sana çok kötü gelir. Ve sen eğer kendini tanımıyorsan farkına bile varmazsın problemin nereden kaynaklandığını. Bir şey istersin. Dersin ki evet işte istediğim şey buydu. Hayatımın hayali buydu. Onu hayatına alırsın. Bu bir hedef olabilir, bu bir insan olabilir. Bu bir iş olabilir, okul olabilir, bölüm olabilir. Ve bir bakarsın ki çok mutsuzsun. Yanlışın nerede olduğunu bilemezsin. Bilmezsin çünkü kendini bilmiyorsun. Sen kimsin sorusuna doğru bir cevap verebilmek bu açıdan çok mu çok önemli. Birisine dışarıdan bakınca onu tanıyabilmek çok daha kolay. Kişi kendisine döndüğü zaman çok yakından bakıyor kendisine ve bir insana çok yakından baktığın zaman onu tanımak biraz zor oluyor. Kişinin kendisini tanıyabilmesi için biraz kendine uzaktan, dışarıdan bakması lazım. Nasıl bir şey bu? Sanki kendin başkasıymışsın gibi ona bazı sorular soracağız. Ama şunu da baştan belirteyim. Kendini tanımak uzun bir yol, bir bilgelik yolu. Bir kendini gerçekleştirme yolu. Benim bahsedeceğim şey sadece başlangıç için bazı ipuçları olacak sana. Şimdi sana bazı sorular soracağım. Bu soruları sen de yalnız başına kaldığın zaman, kendi kendine kaldığın zaman kendine sormalısın. Hatta şöyle bir yöntem çok daha güzel olacaktır. Bir deftere bu soruları yazıp altına düşünerekten, özenerekten, odaklanaraktan cevap verebilirsin. Sonrasında onu okuduğun zaman sana çok güzel bir geri bildirim ve farkındalık kazandıracaktır. İlk sormak istediğim soru şu. Ne yaparken zamanın geçtiğini bile anlamıyorsun? Öyle bir şey düşün ki kendi hayatında zaman geçiyor, farkında bile değilsin. Çok zevk alıyorsun, çok keyif alıyorsun. Hangi işi yaparken böylesin? Bir düşün bakalım. Geçmişinde çok yorgun olduğun, kendini kötü hissettiğin, moralinin bozuk olduğu bir zamanı hatırlamanı istiyorum. Ve böyle bir zamanda neyi yapmaktan keyif alırsın? Böyle kötü hissetmene rağmen ne hala sana zevk verir? Ne hala sana kendini iyi hissettirir? Böyle etkinlikleri, böyle olayları bir hatırlamaya çalış bakalım. Bir diğer sorum da şu. Birisi sana istemediğin bir şey yapıyor ya da yaptırıyor. Böyle bir durumda ne hissedersin? Muhtemelen hayatında buna benzer olaylar vardır ama sen farkına bile varmıyorsundur. Bir düşün bakalım. Birisi sana istemediğin bir şey yapar ya da yaptırırsa neler hissedersin? Şimdi soracağım soru birazcık daha karmaşık ve zor olacak senin için. Şimdi gece sen uyurken odana bir tane peri geliyor. Sen uyuyorsun, hiçbir şeyden haberin yok ve bu peri senin hayatındaki bütün dertleri yok ediyor. Bir sopası var, sihirli bir değneği var, dokunuyor sana ve bütün dertlerin, bütün sıkıntıların kayboluyor gidiyor bir anda. Ama senin hiçbir şeyden haberin yok. Sabah kalktığın zaman hayatında nelerin değiştiğini fark edersin. Bir düşün bakalım. Diyelim ki işinden, ilişkinden hiç memnun değilsin ama bir türlü memnun olmamana rağmen bu ilişkiyi de, bu işi de bırakamıyorsun. Bir düşün bakalım. Seni bu ilişkiden, bu işten ayrılmaktan alıkoyan duygular, hisler nelerdir? Sahip olduğun bütün kişilik özelliklerini bir eşya gibi düşünmeni istiyorum senden. Yardımsever, hırslı, kıskanç, dürüst, fesat. Bunun gibi birçok özelliğini mümkün olduğunca uzun bir listeye yaz. Olabildiğince uzun olsun ve kendine dürüst olman çok önemli. Kötü özelliklerini sanki yokmuş gibi davranma. Sahip olduğun eşyalarmış gibi kişilik özelliklerini bir listeye yazdıktan sonra ve bir bak bakalım bu eşyalardan hangisi çok değerli senin için? Hangisi olsa da olur, olmasa da olur ve hangisi çok zararlı senin için? Hangisinden hemen kurtulman gerekiyor? Bunları bir liste haline yazdıktan sonra değerlendirmeni istiyorum senden. Hepimiz zamanı geldiğinde bu dünyadan göçüp gideceğiz. Sen göçüp gittiğin zaman geride nasıl bir iz bırakmak isterdin? İnsanların senin hakkında neler düşünmesini, neler konuşmasını umardın beklerdin. Bu sorunun cevabı da bizim için önemli olacak. Bir diğer sorumuzsa şu. Seni iyi tanıdığını düşündüğün insanları kafanda bir canlandır bakalım. Bu insanlara seni sorsaydın, ben nasıl bir insanım? İyi ve kötü yönlerin hakkında neler söylerdi bu insanlar?
Bu da kendini tanıma noktasında senin işine yarayacak sorulardan bir tanesi. Şimdilik sana soracağım sorular bunlardan ibaret. Bu soruları videonun açıklamalar kısmına yazılı olarak ekliyorum. Oradan bu soruların çıktısını alabilir ya da bir deftere kopyalayabilirsin. Bu sorulara yazılı olarak cevap vermen çok daha fazla işine yarayacaktır. Çünkü o soruları cevaplarken kağıt üzerinde hem kafan dağılmayacak ve elinde derli toplu bir materyal olacak kendini tanıma noktasında. Ve aradan zaman geçtikten sonra tekrar okuyacaksın yazdıklarını ve bu da sana bir ayrıca farkındalık kazandıracak. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni yüklediğim videolardan hemen haberdar olmak için YouTube üzerinden bildirimleri açmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.